Herkese merhabalar. Bugün İzmir Bornova'nın tarihi dokusuna birlikte yolculuk yapıyoruz. Eşimle birlikte Bornova Belediyesi tarafından yapılan Belkahve Atatürk Anı Evi'ni görmeye geldik. Bu videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı dönemindeki önemli anılarını yansıtan bu anlamlı mekanın iç tasarımını, sergilenen objeleri ve burada saklanan tarihi izlerini birlikte göreceğiz. Belkahve'nin tarihi önemi ve Atatürk'ü İzmir'e bakış açısı hakkında bilgiler paylaştığımız bu özel videoda tarihe birlikte tanıklık etmeye hazır olun. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. İzmir Bornova Belkahve Atatürk Anı Evi'ne geldiğiniz zaman İstiklal mücadelesi ve Atatürk'ü anlatan birçok yazılı eser, resim, Kurtuluş Savaşı'na ait eşyalar bulunmaktadır. Özellikle Atatürk ile ilgili kitaplarda oluşan özel bir kütüphane ile karşılaşırsınız. Bornova Belediyesi tarafından titizlikle düzenlenen bu anlamlı mekan 9 Eylül 2016 tarihinde ziyarete açılmıştır. Bu değerli çalışmalardan dolayı Bornova Belediyesi çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir'e gelenler ve İzmir'de yaşayan herkesin bu tarihi öneme sahip yeri Atatürk Anı Evi'ni mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken tarihi öneme sahip önemli bir mekandır. Salih Bozok, Mustafa Kemal Paşa'nın 10 Eylül 1922 günü Belkahve'den İzmir'i seyredişini şöyle anlatır. Nife, Kemal Paşa'ya akşam üzeri vardık. Gazi Mustafa Kemal Paşa buradan İzmir'in kaç kilometre olduğunu sordu. Nifliler, Kemal Paşalılar 25-30 kilometre olduğunu söylediler. Değerli dostlar, bugünkü Kemal Paşa'nın ismi tabi o yıllarda Nif olarak geçiyordu.
Başkumandan civarda bir tepeden İzmir'i seyretmenin imkanı olup olmadığını sordu. Belkahve'de göründüğünü anlattılar. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa Belkahve'ye hareket emrini verdi. Oraya geldik. İzmir'in üzerine yabancı devletlerin gemilerinin durduğu körfezini görür görmez birden deniz diye bağırmışız. Kadife Kale'ye Türk bayrağı çekiliyordu. Güneş yavaş yavaş alçalmış, İzmir körfezinin yeşil sularında erimişti, Belkahve'den ayrılamıyorduk. Ağaçlar arasında tek atlı bir araba İzmir yönünde gelmekte ve arabacı şarkı söylemekteydi. Nereden geldiğini sorduk. Gür bir sesle İzmir'den dedi. İzmir'de ne var ne yok. Askerlerimiz kordonda geziyor. Doğru mu söylüyorsun? İşte İzmir. Gidin bakın diye körfezi işaret etti ve yoluna koyuldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir'i dürbünle seyrettikten sonra İsmet Paşa'ya "Eğer bu güzel şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm" dedi. Geceyi Nif'te Kemal Paşa'da geçiren Gazi Mustafa Kemal Paşa ertesi sabah da Salih Bozok'a unutulmaz şu sözünü söylemiştir. Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir. Değerli dostlar, bu el yapımı bayrağın bulunmasının zor olduğu o dönemlerde İzmirli kadınların evlerdeki beyaz kumaşları kırmızıya boyayarak Türk ordusunu karşılamaya hazırlanıyorlardı. Bu el yapımı bayraklar halkın azmini ve Kurtuluş Savaşı'ndaki kararlılığını yansıtan önemli bir simgedir. Bu el yapımı bayrak onlardan bir tanesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin sonlandığı 1922'de 41 yaşındaki görüntüsünü ölümsüzleştiren bu heykel Belkahve'de Ata Anı Evi'nin bulunduğu alanda yer almaktadır. Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de burada Türk kahvesi içtiği anısından yola çıkarak yapılan bu heykel ziyaretçiler için özel bir anı alanı oluşturmuştur. Heykelin yanına ziyaretçilerin fotoğraf çekebileceği boş bir koltukta eklenmiştir. Bu alan Ata Anı Evi'nin en özel köşelerinden biri haline gelmiştir. Bornova Belkahve'de bulunan 16,5 metrelik dev Atatürk heykeli 9 Eylül Kurtuluş Günü'nü anlamını vurgulayan önemli bir anıttır. İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunu simgeleyen bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biridir. Bölge halkı için gurur kaynağı olur ve milli mücadelenin başarısını anımsatır. Haritadaki işaretleri dikkatlice incelendiğinde 15 Mayıs 1919 İzmir işgali, 16 Mayıs 1919 Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a çıkışı, Amasya, Sivas ve Erzurum bölgeleri işaretlenmiştir.
Bu işaretler doğal olarak bizlere kongrelerin yapıldığı illerimizi göstermektedir. Değerli dostlar, dikkat ederseniz İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edildikten bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da Atatürk İstanbul'dan Samsun'a hareket etmiştir. Duvardaki dönemin gazeteleri Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberlerine yer vermektedir. Atatürk Ana Evi'nde yaptığınız çekimlerin sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.